İşte bu bölüm tamamen Osmanlı olarak görüyorsunuz tüm bu çeşmeyi, fakat arkasına geçtiğinizde sizi Roma sanatı burada karşılıyor. İşte görüyorsunuz. Hocamız biraz kızdığı öğrencisine, veya kızmak da değil demeyelim de, belki de yeniden bölüme yeterli görmüyor ve bölümünü tekrar etmesini istiyor. O senesini tekrar etmesini istediği öğrencisine bu eseri sorarmış. İşte dermiş ki Osmanlı mı Bizans mı? Öğrenci Osmanlı da destek alıyor, Bizans da destek alıyor. Çünkü çeşme ne Osmanlı ne Bizans. Tam bir sentez. Hem Osmanlı. Sevgili takipçilerimiz, bu paylaşımımızda sizlere İstanbul Arkeoloji Müzelerinin bahçesinde kısa bir gezi yapacağız. Bu birkaç bölüm halinde olacak. Ve İstanbul Arkeoloji Müzelerinin bahçesindeki arkeolojik eserlerden bazılarını sizlere anlatmaya çalışacağız. Hadi gelin başlayalım. Evet sevgili takipçilerimiz, İstanbul Arkeoloji Müzelerine geldik. Burada size birkaç tane bahçede eser anlatacağım. Daha sonra ilerleyen bölümlerimizde içeri gireceğiz. Şimdi ilk olarak geldiğinizde burada karşımızda bir eser duruyor. Şimdi ona yaklaşalım biraz. Ben bunu yakından çekilmiş fotoğrafını da vereceğim. Karşımızda görülen bir parça. Bu parça günümüzde Saraçhane civarındaki Aziz Polyektos Kilisesi şu an restorasyonda, oradan gelme bir parça. Üzerinde bir şiir yazıyor. Bu 135 metre boyunda aslında bir şiir ve kilisenin duvarlarını dönüyordu. Aziz Polyektos Kilisesi yaşadığı dönemde ve bu kilisenin restitüsyonunu da ben size vereceğim. Yaşadığı dönemde kilise Ayasofya ile yarışıyordu ve Ayasofya'nın öncülüydü. Kubbeli bir bazilikaydı Aziz Polyektos Kilisesi. İçinden çıkarılan bazı eserler çalınıp götürüldüler. Günümüzde neredeler? Venedik'teler bunlar. San Marco Kilisesi'nin cephelerini süslüyorlar. Buradan giden Plastere Acri denilen parçalar. Onlarda da bir fotoğrafım vardı. Onu da ben size vereceğim. Yani bu parça çok önemlidir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin hemen burada kapıdan girdikten sonra gördüğünüz bu parça. Şimdi biraz ilerleyelim. İleride birkaç tane daha ilginç eserden size bahsedeceğim. Evet, burada İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin ana giriş kapılarından bir tanesinin önüne geldiğinizde sağ tarafa baktığınızda bazı arkeolojik parçalar gözüküyor. Ve bunlardan bir tanesi oldukça ilginç. Şimdi karşımızda duruyor bu parça. Bu sütun işte kaidesi Zeuxippos hamamları diye bilinen bir hamam var. Roma dönemi hamamları. İstanbul'da bu Ayasofya'dan biraz daha Sultanahmet Camisi'ne gittiğinizde 20. yüzyılın başlarında kazıldı bu hamam. Roma dönemi hamamı. Parçaları çıkartıldı. İşte bazıları sağa sola getirildiler. Bu o Aziz Zeuxippos hamamlarından kalan bir parça. Size bu kazı fotoğraflarından da birkaç tanesini vereceğim. Yani İstanbul'da, Sultanahmet'te gerçekten bir Roma hamamı var. Şu an yerin altında biz göremiyoruz ama işte dediğim gibi bazı parçaları burada sağda solda gözüküyor ve size mümkün olduğu kadar ilginç bilgiler vermeye çalışıyorum. Özellikle bu bahçeden, arkeoloji müzelerinin bahçesinden. Şimdi karşımızdaki parçada bir vaftiz teknesi. Şimdi insanın içine girebileceği bir vaftiz teknesi gördüğünüz gibi. Günümüzde böyle değil vaftiz, biliyorsunuz. Çünkü insanlar doğduğunda işte bebekler hemen vaftiz ediliyor Hristiyan inancında. Fakat büyük vaftiz tekneleri bize şunu gösteriyor. Erken dönem vaftiz tekneleri bunlar. Çünkü o dönemde insanlar din değiştiriyorlar, inanç değiştiriyorlar diyelim daha doğrusu. Pagan inancından Hristiyan inancına geçtiği anda yetişkin insanların tabii vaftiz olmaları lazım. O yüzden de büyük vaftiz tekneleri gözüküyor. Bu vaftiz teknelerini çoğu yerde görebilirsiniz veya bunlardan daha küçüklerini de görebilirsiniz. Bir tanesi Süleymaniye Camii'nin avlusunda durur böyle. Tabii o daha küçük bir vaftiz teknesi. Bu oldukça büyük. Bunun gibi büyük bir vaftiz teknesinin de günümüzde Topkapı Sarayı'nda Sofa Camisi'nin avlusunda da görebiliyorsunuz. O da bir şekilde oraya gitmiş. Biraz daha ileri gittiğimizde şurada ben bunun bir fotoğrafını vereceğim size. Bir sütun duruyor burada. Bu sütun Theodosius Forumu'ndan getirilmiş. Bir parçası da işte İstanbul'da bu yere batan sarnıcın içerisinde duran gözyaşı sütunu diye de geçer.
Juniperus excelsa bitkisi aslında. Ben bunu Theodosius forumunu anlatırken özellikle anlatmıştım burada. Yarı tanrı Herakles'in sopası burada gözüküyor. O gözyaşı halinde gördüğünüz parça, onu da buraya getirmişler. Demek ki oradaki kazılarda bulundu. Dediğimiz gibi bu İstanbul Arkeoloji Müzelerinin bahçesi gerçekten ilginç parçalarla dolu. Şimdi biraz da diğer müzenin diğer bahçelerine doğru gidelim. İstanbul Arkeoloji Müzelerinin hemen önünde bazı porfir lahitleri görüyorsunuz. Bunlara yaklaşalım. Bu porfir lahitler, bunların hepsi neredeydi? İstanbul'da Fatih Camisi günümüzde. Orada Havaryum Kilisesi vardı. Roma döneminin, özellikle erken dönemin işte 4. 5. 6. yüzyıllarda İstanbul başkent olduktan sonra nekropoli, imparatorluk nekropoli orasıydı ve bu porfir lahitler de oradan çıkartıldılar. Bunlar sağda solda çok fazla görülüyor. Bir tanesi Nur Osmaniye Camisi'nin içerisinde de var. Osmanlı döneminde bunların bazı parçaları Osmanlı eserlerini süslemek için kırılıp oralarda kullanılırlar. Bağdat Köşkü'nde görebiliyorsunuz bunu. Yine Süleymaniye Camisi'nin girişlerinde görebiliyorsunuz. Bu porfir mermerden, lahitlerden kesilmiş parçaları görebiliyorsunuz. Bu lahitlerde kimlerin yaptığı tam bilinmez. Çünkü üzerlerinde isim yazmamaktadır. Ancak bir tanesi, şimdi ben onun bir fotoğrafını vereceğim burada. Arkada o gözüküyor. Elips olduğu için ve üzerinde haç olmadığı için önemli Roma imparatorlarından Julianus'u, ki ben onu özellikle çok detaylı bir şekilde anlatmıştım Instagram'da. Yine onu anlatırız. İmparator Julianus'a ait olduğu düşünülür. Tabii kesin bir bilgi yoktur. Çünkü Julianus Hristiyanlık çağında 304. yüzyılın ortalarında imparatorluk yapmış bir imparatordur ve artık Hristiyanlık çağıdır. Pagan din pek fazla tutulmamaktadır. Hristiyanlık yükselmektedir. Fakat bu dönemde yeniden o Roma'nın köklerine, pagan dinine dönmek istemiştir ve Hristiyanlığı reddetmiştir. O yüzden de lahitenin üzerine haç konulmadığı söylenir. Ve bu porfir mermeri 5. yüzyıldan sonra pek çıkaramazlar. O yüzden de Justinianus gibi imparatorların porfir mermerden lahitlere gömülmediği bilinir. Büyük bir ihtimalle Teselyem yeşiline veya beyaz mermerden lahite gömülmüştür. Son porfir mermere gömülen imparatorun İmparator Markianus olduğu da bilinir. İstanbul Arkeoloji Müzelerinin bahçesindeki en önemli eserlerden bir tanesi de işte bu Gorgon başlarından Medusa. Şimdi bu şöyle bir dönelim. Öncelikle ben size burada geldiğinizde görmenizi istediğim ilginç bir şey göstereceğim. Medusa'ya baktığınız zaman şöyle hafif yandan bir bölüm yaptığını görüyorsunuz. Yani bu bir kilit taşı aslında. Yani şurada da görüyorsunuz bunu. Şöyle hafif V şeklinde. Bunun ben size Leptis Magna'da, Septimus Severus, İmparator Septimus Severus'un doğduğu kent olan Leptis Magna'da bir kilit taşı olarak kullanılan Medusalardan bir örnek de vereceğim. Yani bu bir aslında kilit taşı. Şimdi bunu kısaca size anlatalım. Şimdi bu Medusa, Konstantinus Forumu günümüz Çemberli Taş'ta yapılan kazılarda ortaya çıkıyor. Bunun iki tanesi de biliyorsunuz yere batan sarnıcında. Bunu da burada buluyorlar. Şu düşünülen şu. Bizantiyon antik kenti biliyorsunuz, İstanbul'un çekirdek kenti. O Bizantiyon antik kentinin kent kapılarının Çemberli Taş'ta olduğu düşünülüyor. Yani ilk yapıldığı andan itibaren kentin belki günümüzdeki milyon taşındaydı kent kapıları. Fakat kentin biraz sonra M.Ö. 4. yüzyılda belki hemen genişlediği ve kent kapılarının Çemberli Taş'ta olduğu ve İmparator Septimus Severus kente geldiğinde de kent kapılarının orada olduğu ve bu kent kapılarına da Septimus Severus'un çok sevdiği bu Medusalarda orada konulduğu söylenir. Dediğimiz gibi kilit taşı olması Medusaların burada çok önemli. Yere batan sarnıcındaki Medusalarda da zaten kilit taşı olduklarını, ben onların bir fotoğrafını burada da vereceğim sizlere, anlayabiliyorsunuz. Bizantiyon antik kentinin kent kapılarının daha erken dönemden beri Çemberli Taş'ta olması büyük bir ihtimal olarak gösterilir. Bu da şundan dolayıdır. Kentin nekropolleri Beyazıt'tadır. Yani Beyazıt'tan itibaren Koca Mustafa Paşa civarına hep lahit çıkar. Ve bundan dolayı da aslında fakat Beyazıt'tan Milyon Taşı'na kadar olan bölümde pek fazla, neredeyse belki de hiç
denilebilecek kadar çok az lahit ve mezar steli çıkmıştır. O yüzden de kentin aslında çok erken dönemlerden itibaren kent kapılarının çemberli taşta olduğu ve Septimus Severus geldiğinde de o kenti yenilediğinde kent kapılarına çok sevdiği ve kendisini artık herhalde o tapınıyor olabilir. Tapınıyorlar zaten. Bunların dini zaten o pagan dini. Biz şimdi pek anlayamıyoruz ama onlar için o biz mitoloji diyoruz ama aslında onlar için bir inanç sistemiydi. Bu Medusaları da oraya koyduğu söylenir. Çok ilginç, çok güzel bir parçadır İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki bu Medusa. Şimdi İstanbul Arkeoloji Müzelerinin bahçesinde çok güzel sütun başlıkları, sütunlar var. Önümüzdeki sütun başlığının daha çok 3. yüzyıl ve 2. yüzyıl olduğu düşünülür. O döneme tarihlenir. Başka sütun başlıkları da var. Burada gördüğümüz sütun başlığının İyonik impost sütun başlığı diye geçer bu. Alt tarafta iyon volütleri görülür. İyonik impost sütun başlığı veya impost başlıkta denilir eğer alt tarafında iyon yoksa. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Roma dönemi lahitleri görülüyor burada ve buradaki eserlerin çoğunluğu İstanbul'da işte Sarayburnu ve Bizantiyon Antik Kenti ve Beyazıt civarlarından çıkartılmış eserler bunlar. Bunlardan Yasos'tan da gelmiş eserler var burada. Karşımızda ilginç bir eser var şimdi. Bu nedir? Çok ilginç. Ve Roma ve Osmanlı ortak çeşmesi diyeyim ben size. İlginç tabii, nasıl oluyor şimdi diyorsunuz bu. Aslında bir Roma dönemi parçalarını Osmanlı almış. Kendisi de bir şeyler ekleyip ilginç bir sentez çıkarmış ortaya. Şimdi buraya geldiğinizde ilk başta bakıyorsunuz bir Osmanlı çeşmesi. Hatta burada bazı Osmanlı sütun başlıkları yapmak istemiş. Biraz da Roma dönemine öykünmek için. Bunları görüyorsunuz. İşte bu bölüm tamamen Osmanlı olarak görüyorsunuz sütun bu çeşmeyi. Fakat arkasına geçtiğinizde sizi Roma sanatı burada karşılıyor. İşte görüyorsunuz. Burada haçı görüyorsunuz. Ve işlemeleri ben burada yakından çekeceğim. Ne kadar güzel işlemeler. Roma dönemi parçasını burada Osmanlı almış. Çeşmenin arkasında kullanmış. Şu da vardır. Semavi Eyici hocamızın anlattığı ve öğrencilerinin bana anlattığı ilginç bir anekdot da var. Onu da anlatmak istiyorum sizlere. Hocamız biraz kızdığı öğrencisine veya kızmak da değil demeyelim de belki de yeniden bölüme yeterli görmüyor ve bölümünü tekrar etmesini istiyor. O senesini tekrar etmesini istediği öğrencisine bu eseri sorarmış. İşte dermiş ki Osmanlı mı Bizans mı dermiş. Tabi onlar Bizans diyor, biliyorsunuz akademisyenler bunu söylüyor. Ben bunu pek kullanmak istemesem de literatüre girmiş bir şey bu. Şimdi öğrenci bakıyor buna, işte Osmanlı mı diyecek, Bizans mı diyecek. Ya Osmanlı diyor ya Bizans diyor. Öğrenci Osmanlı da desek alıyor, Bizans da desek alıyor. Çünkü çeşme ne Osmanlı ne Bizans. Tam bir sentez. Hem Osmanlı eseri parçaları hem de Bizans parçaları. Onların dediğine göre bizi Roma dediğimiz gibi parçaları kullanılmış bir eser. Bu da ilginç bir anekdottur.